Gezgin bir şef Almanya'nın en ünlü Noel pazarlarını geziyor. Buralara geldiğinizde denemeniz gereken bir lezzet. Burası gerçekten güzelmiş ya. Hafta sonu ve hafta içi kapanış saatleri değişiklik gösteriyor. Işıkların hepsi 100.000'den fazla. Essen Noel Pazarları'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ama videoma başlamadan önce eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve şimdi gelin Essen Noel Pazarları gezimiz başlasın. Essen, Almanya'nın batısında yer alıyor ve çevresi Düsseldorf, Dortmund gibi büyük şehirlerle dolu. Konum olarak gerçekten çok avantajlı bir noktada. Toplu taşıma ve tren ağı o kadar iyi ki yarım saat içinde farklı bir şehirde olabiliyorsunuz. Bu da burayı hem yaşamak hem de gezmek için oldukça cazip hale getiriyor. Şehrin geçmişi de kömür ve çelik sanayisine dayanıyor. Ama bu geçmişi geride bırakmak yerine çok iyi bir şekilde değerlendirmişler. Eski bir kömür madeni alanı bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve artık bir kültür sanat merkezi olarak kullanılıyor. Bence Essen'i en özel yapan şeylerden bir tanesi de bu, geçmişini silmeden ona yeni bir anlam kazandırmış olması. Bunun dışında şehir doğa açısından da beklediğimden çok daha zengin çıktı. Göl kenarında yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz çok keyifli alanlar var. Sanayi şehrinin algısının aksine oldukça yeşil ve ferah bir yer. Yaşam maliyetlerine baktığımızda ise Almanya'nın Münih ya da Frankfurt gibi büyük şehirlerine kıyasla daha ulaşılabilir olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kira fiyatları daha makul. Bu yüzden öğrenciler ve Almanya'ya yeni taşınanlar için sıkça tercih ediliyor. Bir de şehirde ciddi bir Türk nüfusu var. Türk restoranlar, marketler ve dönerciler. Yani alışık olduğunuz tatları, ortamı bulmak hiç de zor değil burada. Essen'de tren istasyonundan çıktıktan sonra böyle küçük küçük Noel pazarları var ama ana meydanda da büyük bir Noel pazarı kuruluyor ve çevresi küçük küçük Noel pazarlarıyla çevrili. Geldiğinizde buraların her tarafını gezebilirsiniz. Şu an biraz kapanışa doğru yaklaştık. Bu arada hafta sonu ve hafta içi kapanış saatleri değişiklik gösteriyor. Bunlara lütfen bakarak gelmenizi tavsiye ederim. Mesela hafta içi saat 9'da kapatıyor. Yani cumartesi günleri de saat 10'da kapatıyor. Zaten pazar günü Almanya'da biliyorsunuz ki her yer neredeyse kapalı. Burası gerçekten güzelmiş ya. Yani o küçük küçük Noel pazarlarını gördükten sonra şöyle büyükleri bizi gerçekten çok mutlu etti. Gezgin bir şef Almanya'nın en ünlü Noel pazarlarını geziyor. Bu arada bu tepede gördüğünüz ışıkların hepsi 100.000'den fazla. Dev taç diyorlar buna. O kadar
fazla yani ışıklar şu an ışıl ışıl olunca her yer çok sevindim. Işıl ışıl her yer sanki pavyon. Dım 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 dım. Essen Noel pazarlarında gerçekten birçok farklı lezzeti bir arada bulabiliyorsunuz. Klasik Alman sosislerinden sıcak şarap yani Glühwein'e kadar tatlı olarak da waffle'lar, kızarmış bademler ve Noel kurabiyeleri her yerde mevcut. Sadece yemek için değil, alışveriş için de çok keyifli. Sevdiklerinize götürmelik küçük hediyeler bulabiliyorsunuz. El yapımı mumlar, ahşap süsler, Noel figürlü ve ev yapımı dekoratif eşyalar çok fazla. Ayrıca yerel lezzetler de var. Bölgeye özgü ürünler, ev yapımı reçeller, baharatlar ve tatlılar satılıyor. Ara ara denk geldiğiniz standlarda küçük küçük tadımlıkları da ikram ediyorlar. Oradan tatlarına da bakabilirsiniz. Buralara geldiğinizde denemeniz gereken bir lezzetle karşınızdayım. Essen Noel Pazarı'nda patates köftesi bulduk. Yanına geleneksel elma püresi sosuyla servis ediyorlar. Şimdi hazırsanız bunun bir tadına bakalım. Olmasa da olur bir lezzetli ama fena değil. Güzel bence tadı. Tabi buraya gelmişken sıcak şarap içmeden olmaz arkadaşlar. Çünkü yoksa biz bu soğuğu burada atlatamayız yani. Afiyet olsun. Cheers. Cheers. Sehe Solfaen ve Baldeneyse'den bahsetmiştik. Umarım bu şekilde doğru okunuyordur. Şimdi sırada Essen'e gelince mutlaka görmeniz gereken diğer yerler var. İlk olarak Villa Hügel'dan başlayalım. Burası Krupp ailesinin eski evi ve aslında tam bir tarih durağı. Hem içi çok iyi korunmuş hem de bahçesi inanılmaz geniş. Üst taraflara çıktıkça şehir manzarası da açılıyor. Özellikle sakin bir gezinti için ideal bir seçenek. Sonra biraz doğaya kaçmak isterseniz Gruga Park var. Burası bildiğiniz şehir parkından büyük, yürüyüş yolları, göletler, çiçek bahçeleri, hani şehrin içinde nefes alayım dediğiniz anlar için birebir. Sanatseverler için Museum Folkwang çok güzel bir seçenek. İçeride modern sanat da var, klasik işler de var. Müze çok şık ve ferah. O yüzden Essen'e gelirseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Merkezde gezerken yolunuz kesin Essen Katedrali'ne düşüyor. Kısa sürede geziliyor ama tarihi atmosferi çok hoş. Hemen yakınında ise Alte Sinagogu var. Burası dışarıdan zaten çok etkileyici gözüküyor. İçerisine girince hem de mimarisi hem de hikayesi insanı gerçekten düşündürüyor.
Essen Noel Pazarları vlogumuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolar için YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi unutmayın. Hem biz kapanışı yaptık hem de Noel Pazarı kapanışı yaptı. Böylelikle biz de gidiyoruz.